Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bu videomuzda sizlerle pandemi döneminde dış ticareti konuşuyor olacağız. Herkesin bu dönemlerde kurmuş olduğu bir cümle var. Krizler fırsatları doğurur. Evet, biz de bu fikre katılıyoruz ve bunu birazdan konuşuyor olacağız ama her şeyden önce yaşanılan vefatlar olduğu için, yaşanılan mağduriyetler olduğu için bunlarla alakalı da biz de çok üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Konuşacaklarımızın insanların canlarını kaybettiği böyle bir dönemde kesinlikle onların üzüntülerinin üzerine yeniden bir acı katmasını arzu etmeyiz. Bizler sadece hali hazırda hayatta kalan kişiler olarak, hayatları devam eden insanlar olarak böyle bir dönemde ticaretimizi nasıl devam ettireceğimizi, neler yapmamız gerektiğini konuşuyor olacağız. Şimdi pandemi dönemi diyoruz ama 2018 döneminden beri Türkiye'miz için gündemde olan dövizin yükselmesi konusu ve özellikle son dönemde bugünlerde iyice atağa kalkan döviz kurlarından dolayı ayrıca bir durumun içerisindeyiz. Bu iki durumu, hem pandemiyi hem de dövizin yükselmesi durumunu birlikte ele aldığımız zaman bazı sıkıntılar baş gösteriyor. Son dönemde artık ülkeler iç piyasadan alım yapmak istiyorlar. İç piyasalar öne çıktı. Tedariklere ulaşmak ciddi artık sorun teşkil ediyor. Hele de bizler gibi ithalatçı ülkelerin hem dövizden dolayı hem tedariğe ulaşmaktan dolayı yaşamış olduğu sıkıntılardan ötürü ciddi zamlar söz konusu. Ve belki de en önemlisi seyahat yapamıyor olmamızdan kaynaklı bizler ihracat için veya dış ticaret için ciddi anlamda bir yara almış durumdayız. Yani müşteri ziyareti yapamıyoruz, fuarlara gidemiyoruz, müşterilere temas edemiyoruz. Bu bizler için ciddi bir sorun. Bunu aşmak için neler yapmak lazım konuşuyor olacağız ama yakın dönemdeki gelişmelere şöyle bir bakacak olursak, sanal ticaretin, e-ticaretin öne çıkmasıyla beraber e-ticaret yapmaya çalışan yeni girişimciler, işte sokaklara çıkamayan insanlara hizmet vermeye çalışan e-manavlar, e-marketler, öne çıkan sağlık ürünleriyle alakalı genel konuşacak olursak medikal sektörünün ciddi anlamda canlanışı, Çin'den alım yapmakta olan ülkelerin alternatif tedariklere yönelmesi, bunun dışında turizm sektörünün veya uluslararası ticaretteki özellikle lojistik sektörünün ciddi anlamda bir sorun yaşaması, taşımacılığın ciddi anlamda sorun yaşaması, bir yandan elektronik ortama taşınan çok kaliteli eğitimler ve bazı avantajlar. Böyle bir ortamda bizler neler yapmalıyız? Özellikle ihracat odaklı konuşacak olursak bizlere yapılması gereken, hanemize yazmamız gereken neler var diye şöyle bir bakacak olursak, özellikle değişen küresel tedarik zincirini çok iyi takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ticaretin rüzgarı ne tarafa akıyor? İşte herkesin bu ara söylemiş olduğu kaos dönemleri, kriz dönemleri aynı zamanda bir fırsattır diye son dönemde belki herkesin diline pelesenk olan taraftan bakınca özellikle üretici ülkelerin ve başta Çin'in pazar kaybettiği yerleri bulup buralardaki müşterilere odaklanmak belki de bizim için bir çözüm yolu olabilir. Bu bir sadece bakış açısıdır. Burada tabii ki ürünün segmentasyonunun tutması, bizim tedarik altyapımızın yani kapasitemizin, sertifikasyonlarımızın, insan kaynağımızın uygun olması tabii ki çok önemli, göz önünde bulundurulması gereken kriterler. Ama genel manada bakacak olursak dünyada tedarik zinciri ciddi anlamda değişmeye başladı. Özellikle Çin, ifade ettiğim gibi Çin'in satmış olduğu yerlerde pazar payı kaybettiği yerleri bulup bunlara bir teklif geçiyor olmamız bizim için çok çok önemli. Bununla birlikte rakiplerin ciddi anlamda egale olduğu, sınıfta kaldığı bir dönemdeyiz. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Normal dönemde yapılacak ekstra yatırımlar bile çok fazla kar getirmezken şu anda oluşturduğumuz bir fark açıkçası çok yüksek bir karlılık sebebi olabilir. Bu anlamda bu dönemde ne yapabiliriz diye bakıldığı zaman özellikle krizle beraber karlılığın da yüksek olduğunu iyi hesaplayacak olursak dijitalleşmeye yapılacak yatırım gerçekten çok önem arz ediyor. Böyle bir dönemde mesela birkaç örnek vermek gerekirse normalde vize alınamayan ülkelere şu anda o ülkeler ekonomilerini ayakta tutabilmek için vize veriyorlar. Normalde vize alınamayan ülkelere vize alıp gidebiliyoruz. Veya normalde fuarlara çok ciddi bütçeler harcanıyordu. Normalde seyahatlere çok ciddi bütçeler harcanıyordu. Şu anda bu bütçeyi aslında pandemi dönemi öncesinde yapmamız gereken, aslında yapmadığımız yatırımlara ayırmak gerçekten çok önemli.
Esasında bu dönem yapılması gereken şey, evvelden yapmamız gereken bazı şeylerin tamamlanması demek. Yani şunu söylemek istiyorum. Normalde belki bir web sitemiz bile yoktu. Google'a yazınca bizim ürünümüzle alakalı belki hiç ismimiz bile okunmuyordu. Veya Google'a bizim ismimiz yazıldığında bile ilk sıralarda çıkmıyorduk. Şu anda şöyle dışarıdan kendimize dijital olarak bir bakmamız gerekiyor. Ürünümüzle alakalı biz dijitalde neredeyiz? Veya firma olarak ne kadar biliniyoruz? Bu dijital bilinirliğin, görünürlüğün gerçekten artırılması gerekiyor. İlk belki de yapılması gereken şey bu. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Bizler perakende ticaretin değil, toptan ticaretin dinamikleriyle hareket eden ticaret unsurlarıyız. Şimdi bizim çalışma şekillerimizde özellikle son tüketici değil, son tüketiciden bir önceki alıcı, yani toptancı veya ithalatçıyla biz muhatap olmaya çalışıyoruz ihracatta. Dolayısıyla onların tercihleri bizim için daha kıymetli olacak. Bu anlamda perakende ticaret için yapılan pazar araştırmaları veya trendlerle bizim konumlandırdığımız nokta aynı değil. Bunu unutmamak lazım. Yani belki mikro ihracat veya e-ihracat gibi küçük ölçekli ticaretler için de belli başlı tutarlı şeyler olabilir ama bizler araştırmalarımızı yaparken, yatırımlarımızı yaparken, dijital çalışmalarımızı yaparken toptan ticarete uygun olarak, ihracata, geleneksel ihracata uygun olarak hazırlıklar yapmalıyız. Bu anlamda dijitalin altında bazı unsurlar var. Bir kısmı bilinirlikle alakalı faaliyetler. Mesela sanal ticaret heyetleri oluyor. Bunlara belki katılmak mümkün olabilir. Fabrikamızın içerisinde bir sanal tur uygulaması gerçekleştirebiliriz. Sanal fuarlara katılabiliriz. Ve dijitalde belki üyeliklerimizin olmadığı platformlara üyelikler yaptırabiliriz. Esasında dijitalleşmeden bahsediyoruz. Ama bizim ihracat için belki de en önemli kısımlardan bir tanesi, başka bir videoda da bahsetmiş olduğumuz temassız olarak, yani bir sahaya gitmeden önce altyapısını hazırlamak için kullandığımız ticari istihbaratın altındaki dış ticaret istihbaratı ve yeni nesil müşteri bulma yöntemlerini kullanarak henüz şu anda sahaya gidemiyor olsak da oradan müşteriler bulabilmek, oradan yeni firmalarla iletişime geçebilmek çok kritik öneme sahip. Özellikle böyle bir dönemde temassız ticaretin öne çıktığı, saha ziyaretlerini yapamadığımız bir dönemde tabiri caizse, deyim yerindeyse masa başında müşteri bulma yöntemlerini artık daha çok kullanıyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda az önce ifade ettiğim gibi yine ticari istihbarat eğitimi, ticari istihbaratın önemi ciddi anlamda öne çıkmakta. Diğer bir açıdan bakacak olursak, esasında bu ticari istihbarat altyapı yatırımını bizler pandemi dönemi olmasaydı bile yapmamız gerekiyordu. Ancak bu dönem bizi buna mecbur bıraktı. Bana sorarsanız iyi ki de bıraktı. Çünkü normalde fuarlara ayırmış olduğumuz bütçeyle veya yurt dışı seyahatlerine ayırmış olduğumuz bütçeyle bir ticari istihbarat altyapısındaki üyeliklere verdiğimiz bütçeler gerçekten kıyaslanmayacak derecede farklı. Yani fuar bütçesinin belki yarısı kadar bir bütçeyle bu tarafta yapılabilecek bir altyapı yatırımıyla belki de oturduğumuz yerden ciddi bir müşteri kitlesi edinebiliriz. Bu anlamda yapılacak yatırımları kesinlikle lüks görmemeli, bu dönemin mecburiyeti olarak görerek belli altyapı yatırımlarını da yapmamız gerekiyor. Bizler şu ana kadar belki dijitalde iyi bilinmiyor olabiliriz ama şu dönemi birazcık daha fırsata çevirmek suretiyle dijital altyapılarımızı kuvvetlendirerek yeni döneme, ki daha da devam edecek gibi gözüküyor bu pandemi süreci maalesef, yeni dönemde ticaretlerimizi daha sürdürülebilir ve ayakta kalmanın en önemli unsurlarını yerine getirmiş olacağız. Konuyla ilgili sorularınız için web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.